Merhaba değerli izleyiciler. Bugün kuantum ölçüm problemini incelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20. yüzyılda geliştirilen başlıca fiziksel teoriler kuantum mekaniği, özel görelilik, genel görelilik ve kuantum alan teorisidir. Bunlar birbirleriyle bağlantılı olmakla birlikte kendi içerisinde doğaları gereği zorlukları barındırmaktadırlar. Ve şimdi de bu zorlukları birlikte inceleyeceğiz. Bu teorilerin her biri olağanüstü başarılarına rağmen tüm fiziksel bağlamlarda evrensel olarak uygulanabilir olmalarını engelleyen temel sorunlarla boğuşmaktadırlar. Bu konular teorik fizikte daha birleşik bir çerçeve için devam eden arayışın altını çizmektedir. Kuantum mekaniği ve özel görelilik ile başlayarak bunların mikro ve makro skaladaki boyutlara dair anlayışımızı yeniden şekillendiren temel sütunlar olduğunu kabul ediyoruz. Kuantum mekaniği parçacıkların atomik ve atom altı seviyelerdeki davranışlarını açıklamak için olasılıksal bir çerçeve sunar. Buna paralel olarak özel görelilik ise fiziksel yasalarının ivmelenmeyen tüm gözlemciler için değişmez olduğunu öne sürerek uzay ve zaman kavramlarını yeniden formüle ediyor ve ışık hızını kozmik bir hız sınırı olarak tanıtıyor. Ve aynı zamanda genel görelilik ise özel göreliliğin ilkelerini yer çekimini de kapsayacak şekilde genişletmekte ve onu Newton mekaniğinin perspektifinden bir kuvvet olarak değil, kütle ve enerjinin neden olduğu uzay zaman eğriliği olarak tanımlamaktadır. Bu teori Einstein'ın ilk önermesinden bir asır sonra doğrudan tespit edilen kütle çekim dalgaları gibi olayları tahmin ederek teorinin tahmin gücünü doğrulamaktaydı. Hem kuantum mekaniğini hem de göreli çerçeveyi temel alan kuantum alan teorisi ise elektromanyetik kuvveti, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetleri kapsayan alanların kuantum davranışını tanımlamakta ve gözlemlenemeyen yerçekim kuvvetini de kuantum seviyelerinde teorileştirmeyi amaçlamaktadır. Kuantum alan teorisi madde ve enerji arasındaki etkileşimleri bu alanlar arasındaki kuantum veya kuvvet taşıyıcılarının değişimi açısından başarılı bir şekilde açıklamıştır. Birçok başarılarına rağmen bu teoriler önemli zorluklarla da karşı karşıyadır. Bunlardan bahsedecek olursak ilki kuantum alan teorisindeki sonsuzluklar problemidir. Kuantum alan teorisinde Feynman diyagramlarını kullanarak genlikler hesaplanırken özellikle çok sayıda döngü içeren etkileşimler için sıklıkla matematiksel sonsuzluklarla karşılaşılır. Ultraviyole sapmalar olarak bilinen bu sorun teorinin bütünlüğünü sorguluyor ve bu tür sonsuzlukların akıllıca iptal edildiği veya yeniden tanımlanmış fiziksel sabitler tarafından kompanse edildiği yeniden normalleştirme sürecini gerektiriyor. Etkili olmasına rağmen bu yöntem teorinin potansiyel sınırlamalarını ve daha temel bir anlayışı olan ihtiyacı vurgulamaktadır. İkinci problem ise genel görelikteki tekillikler olmaktadır. Genel görelilik tekilliklerin kara deliklerin merkezlerinde var olduğu düşünülen sonsuz yoğunluktaki bölgelerin ve büyük patlama sırasında evrenin tekillik durumlarındaki varlığını öngörür. Bu tahminler genel göreliliği şu anki haliyle bu tür aşırı koşullar altında fizik yasalarını tam olarak tanımlayamayabileceğini öne sürüyor. Bu da uzay zaman ve madde anlayışımızın bütünselliğinin bozulduğunu göstermektedir. Üçüncü problem ise kuantum mekaniğindeki ölçüm problemidir. Bizim de burada bahsedeceğimiz bu videoda odaklanacağımız üzere bu konu kuantum sistemlerinin durumlarının süperpozisyondan tek bir gözlenen sonuca nasıl ve ne zaman geçtiği sorusuyla ilgilidir. Bu problem kuantum mekaniğinin olasılıksal stokastik doğasını klasik fiziğin deterministik çerçevesiyle uzlaştırmaya yönelik daha geniş bir zorluğu yansıtmaktadır. Genel görelilik ve kuantum teorisinin birleştirilmesiyle bu sorunlara dair olası bir çözümü sunacağı öngörülmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak kara delik bilgi paradoksu sorunu da mevcuttur. Kuantum mekaniği ile genel görelilik arasındaki çelişkiyi göstermesi açısından bunun izahı da kıymetli olmaktadır. Paradoks kara deliğe düşen bilginin sonsuza kadar kaybolup kaybolmadığı sorusundan kaynaklanıyor. Kuantum mekaniğine göre bilgi yok edilemez. Ancak genel görelilik bir kara deliğin olay ufkunu geçen her şeyin geri dönüşü olmayacak şekilde kaybolduğunu öne sürmektedir. Bu ikilem kuantum mekaniği ve genel görelilik ilkelerini tutarlı bir şekilde birleştirecek bir kuantum yerçekimi teorisinin gerekliliğine işaret ediyor. Bir kara deliğe düşen maddenin Hawking radyasyonu yoluyla kara deliğin buharlaşması süreci ve bunun sonucunda ortaya çıkan bilgi kaybı ve kuantum teorisi arasındaki karmaşık etkileşim araştırılmaya devam etmektedir.
Bu konu genel görelilik, kuantum mekaniği ve termodinamik kavramlarını iç içe geçirerek temel fiziksel yasalara ilişkin anlayışımızı zorluyor. Maddi bir nesne kara deliğe düştüğünde maddenin türü ve kütlenin çok kutuplu momentler boyunca dağılımı, yani Atalet momenti de dahil olmak üzere çok sayıda parametreyle tanımlanır. Bununla birlikte bir kara delik oluştuğunda hızla bu çok kutuplu momentlerden kurtulur ve saçsızlık teoremine göre yalnızca kütlesi elektrik yükü varsa ve açısal momentumu ile karakterize edilir. Bu basitleştirme kara deliğin oluşumuna katkıda bulunan maddenin orijinal durumuna ilişkin bilgi kaybını ima ediyor. Stephen Hawking'in kara delik radyasyonu üzerine ufuk açıcı çalışması, kara deliklerin tamamen kara olmadığını, olay ufku yakınında kuantum etkileri nedeniyle radyasyon yaydığını öngörmekteydi. Artık Hawking radyasyonu olarak bilinen bu radyasyon, kademeli olarak kütle kaybına ve sonunda kara deliğin buharlaşmasına yol açar. Paradoks, kara deliğe düşen maddenin başlangıç durumu hakkındaki bilginin akıbeti düşünüldüğünde ortaya çıkmaktadır. Kara delik tamamen buharlaşıp geriye yalnızca termal Hawking radyasyonunu bırakırsa, bu bilginin geri dönüşü olmayacak şekilde kaybolduğunu gösteriyor. Senaryoda bilginin yok edilemeyeceğini dikte eden kuantum mekaniğinin ilkeleriyle çelişmektedir. Bilgi paradoksu genel görelilik ile kuantum mekaniği arasındaki temel çatışmayı vurguluyor. Bir kara delik arka planına uygulanan kuantum alan teorisi perspektifinden bakıldığında bu kara delik tarafından yayılan radyasyon maddenin orijinal durumu hakkındaki bilginin radyasyon tarafından geri kazanılmasına izin verecek şekilde kodlanmadığını ileri sürmektedir. Bu bilgi kaybı kuantum teorisinin bir kuantum sisteminin çökme durumu hariç herhangi bir andaki durumunun dalga fonksiyonunun başlangıç koşulları tarafından tamamen belirlenebileceği yönündeki iddiasıyla çelişmektedir. Bir kara deliğin içindeki tekillik göz önüne alındığında bilgi kaybı kavramı daha da ilgi çekici hale gelmektedir. Tekillikler bildiğimiz fizik yasalarının çöktüğü sonsuz yoğunluk ve eğrilik bölgeleridir. Özellikle Liouville teoremi ve kara deliklerin doğası hakkındaki çatışma, fizikteki en büyük bilmece olan kuantum gravitasyon teorisine doğru bir adım olarak görülebilir. Bu teorem, kuantum mekaniği ve genel göreliliğin bazı temel özelliklerini birleştirerek klasik fizik yasalarıyla olan çelişkileri ortaya koymakta ve bu çelişkilerin üstesinden gelmek için potansiyel bir yol sunmaktadır. Şimdi bu kavramları daha da anlaşılır hale getirmek için bazı örneklerle detaylandıralım. Liouville teoremi ve faz uzayı klasik mekanikte izole bir sistemin faz uzayındaki evriminin hacminin zamanla sabit kaldığını belirtir. Burada faz uzayı sistemin tüm mümkün durumlarını konum ve momentum gibi temsil eden çok boyutlu bir uzaydır. Bu teorem sistemin deterministik doğası nedeniyle başlangıç koşullarının belirlenmesiyle sistemin gelecekteki durumunun kesin olarak tahmin edilebileceğini ifade eder. Kara delikler söz konusu olduğunda genel görelilik ve kuantum mekaniği arasındaki gerilim ön plana çıkar. Kara deliklerin kuantum buharlaşması süreci Hawking ışınımı yoluyla kara deliklerin kütlesinin ve dolayısıyla bilginin zamanla kaybolabileceğini öngörür. Bu Liouville teoreminin korunumu ilkesiyle çelişir. Çünkü kara deliğin içine düşen madde ve dolayısıyla bilgi artık erişilemez hale gelir ve bu faz uzayının hacminin azalması anlamına gelir. Kuantum mekaniğinde bir sistemin ölçümü sonucunda dalga fonksiyonunun çökmesi, sistemin durumunun belirli bir sonuca indirgenmesi anlamına gelmektedir. Bu süreç faz uzayındaki hacmin artabileceği ve böylece klasik mekanikten beklenen hacim korunumunun ihlal edilebileceği bir mekanizma sunar. Bu özellikle kuantum ölçümleri sırasında sisteme dışarıdan enerji eklendiğinde veya sistemin çevresiyle etkileşime girdiğinde gerçekleşir. Kara delik buharlaşması sürecinde kara deliğin kütlesi azalırken buharlaşma yoluyla dışarı atılan Hawking ışınımı kara deliğin içindeki bilginin bir kısmını taşıyabilir. Eğer kuantum ölçüm süreçleri bu ışınımın bilgiyi taşıma kapasitesini arttırabilirse bu kaybolan faz uzayı hacminin ve dolayısıyla bilginin bir nevi geri kazanılmasına izin verebilir. Bu durum bilgi kaybı paradoksuna potansiyel bir çözüm sunar ve kuantum mekaniği ile genel göreliliğin entegrasyonu konusunda önemli bir adım olabilir. Kuantum kütle çekimi araştırmaları ilerledikçe bu fenomenlerin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasının ortaya çıkacağı ve potansiyel olarak evrenin tüm ölçeklerdeki davranışını tutarlı bir şekilde tanımlayabilecek birleşik bir teoriye yol açacağı umulmaktadır. Kuantum mekaniğinin ilkelerini aydınlatmak için
Çift yarık deneyini temel alarak kuantum ölçüm problemini derinlemesine inceleyelim. Çift yarık deneyi ışığın veya elektronlar veya fotonlar gibi herhangi bir kuantum parçacığının hem dalgaların hem de parçacıkların özelliklerini taşıdığını göstermektedir. Fotonlar birbirine yakın iki yarıktan A veya B olsun bir ekrana gönderildiğinde dalgalara özgü bir girişim deseni üretirler. Özellikle bu model fotonlar yarıklardan birer birer geçtiğinde bile ortaya çıkıyor. Bu da her iki fotonun kendi kendine girişimde bulunduğunu göstermektedir. A ve B yarıklarından geçen bir fotonun kuantum durumlarını braket A ve braket B temsil etsin. Bu durumlar iç çarpımı ile donatılmış bir Hilbert uzayının parçalarıdır. Kuantum mekaniğindeki süperpozisyon ilkesi aşağıdaki formda birleştirilmiş bir duruma izin verir. Psi burada fotonun durum vektörünü temsil eder. Z çarpı braket A artı omega çarpı braket B olmaktadır. Bunlar olasılık genliklerini temsil eden karmaşık katsayılardır. Yani Z ve omega. Bu genlikler fotonun belirli bir durumda bulunma olasılığı hakkında bilgi içerir. Aynı zamanda durumlar arası faz ilişkilerini de içermektedir. Kuantum durumlarının evrimine gelecek olursak, burada bir kuantum sisteminin üniter evrimi U ile gösterilir ve süperpozisyonlar burada korunur. Eğer başlangıçtaki durum t eşittir 0'da yani psi eşittir 0 dalga fonksiyonu z çarpı a0 artı omega çarpı b0 ise daha sonraki bir t durumunda şu şekilde evrilir. Psi t eşittir ut çarpı psi 0 o da eşittir z çarpı at artı omega çarpı bt. Bu evrim UT'nin üniter bir operatör olduğu Schrödinger denklemi tarafından yönetilir. Üniter evrim deterministik ve doğrusaldır ve durum vektörünün normunu koruyarak dalga fonksiyonundan hesaplanan olasılıkların toplamının her zaman 1 olmasını sağlar. Ölçüm ve dalga fonksiyonunun çökmesine gelecek olursak, ölçüm yapıldığında kuantum mekaniği durum vektörünün süperpozisyonlarındaki katsayıların kare büyüklüklerine göre olasılıklar veren baz durumlarından birine çöktüğü öne sürülmektedir. Bu süreç R ile gösterilir. Ve braket A durumu için Z kare ve braket B durumu için omega kare olasılıklarına yol açar. Çökme süreci R belirsiz, yerel olmayan ve zamana göre asimetrik olup üniter evrim U'dan temel anlamda farklılık göstermektedir. Ve bu olasılıklar matematiksel olarak da şekilde gösterildiği gibi türetilir. Bu denklem yalnızca fotonun her bir yarıktan geçme olasılıklarını değil, aynı zamanda dalgamsı davranışının karakteristik özelliği olan girişim terimlerini de vurgular. Çift yarık deneyiyle açıklandığı gibi kuantum ölçüm problemi dalga fonksiyonunun üniter evrimiyle ölçüm sonrasında çökmesini uzlaştırmanın derin zorluğunu vurgulamaktadır. U'nun deterministik ve doğrusal doğası R'nin belirlenimsiz ve yerel olmayan karakterleriyle tam bir tezat oluşturmaktadır ve kuantum aleminde gerçekliğin doğası hakkında temel sorunlar ortaya koyar. U ve R'nin arasındaki bu eşitsizlik ve R'yi U'nun bir yaklaşımı olarak türetmenin görünürdeki imkansızlığı, kuantum mekaniğindeki ölçüm probleminin somut örneğidir. Kuantum mekaniğinde zaman asimetrisi kavramını ve bunun ölçüm problemine olan etkilerini açıklamak için özellikle zamansal yönsellik bağlamında üniter evrim U ile dalga fonksiyonu çöküşü R arasındaki yapısal farklılıkları vurgulayan bir düşünce deneyi tasarlayalım. Bu keşif bir foton kaynağı, bir ışın bölücü ve bir dedektörden oluşan basit bir kurulumu içerecek ve bu entropi artışına ve kuantum teorisiyle genel göreliğin tekillikleri ele alması arasındaki bağlantıya dair içgörülere yol açacaktır. 45 derecelik bir açıyla eğimli bir ışın ayırıcıya doğru fotonlar yayan bir foton kaynağı olan L'yi düşünün. Şekilde gösterildiği gibi ışın ayırıcı gelen fotonları kısmen yansıtır ve kısmen de iletir. Eşit olasılık genliklerine sahip yansıtılan ve iletilen durumların bir üst üste binmesini oluşturur. Işın ayırıcının arkasında iletilen fotonları tespit edecek şekilde konumlandırılmış bir dedektör D bulunmaktadır. Bir foton L'den yayıldığında D tarafından algılanma olasılığı dalga fonksiyonunun çökme kuralı R ile belirlenir. Bu yarıklardan yansıma ve geçiş için eşit genlik süperpozisyonu varsayılarak matematiksel olarak %50 şans şeklinde ifade edilir. Bu olasılık başlangıç koşullarının belirli bir sonuca yol açtığı doğrudan ölçüm sürecini yansıtmaktadır.
Tersine eğer bir foton algılarsa bu fotonun L tarafından yayılmış olma olasılığı nedir diye sormak benzer görünse de aslında sürecin tersine nedensel bir ilişkiyi ima eden bir süreci sorgular. Ki bu geleneksel olarak U'nun belirlenimci ve zaman simetrik doğasını takip ederdi. Ancak R zaman asimetrisi tanıtır ki bu da o sürecin ters zaman sıralamasında doğal olarak geri dönmediğini gösterir. R'yi ters yönde uygularken ortaya çıkan tutarsızlık geçmişe yönelik senaryolar, üniter evrimin zaman simetrisiyle çelişen ölçüm sürecindeki doğal zaman asimetrisinin altını çizer. Bu asimetri entropinin zamanla artma eyleminde olduğu termodinamiğin ikinci yasasıyla ilişkilidir ve evren çapında bir zamansal yönlülük olduğunu akla getirir. Entropideki artış ve bunun uzay zaman tekillikleriyle bağlantısı, kuantum mekaniğindeki ölçüm problemiyle genel görelikteki tekillik problemi arasında derin bir bağlantı sunmaktadır. Şu anda algıladığımız, anladığımız şekliyle fizik yasalarının çöktüğü sonsuz yoğunluk ve eğrilik noktaları olan tekillikler, evrenimizde gözlemlendiği şekliyle zamanın kendisinin yönlü doğasını yansıtan uzay zamanda temel bir asimetri olarak ortaya çıkmaktadır. Yoğunluk matrisinin rolünden bahsedecek olursak, bilgi kaybının önemli olduğu ve çevreden kaybolan bilginin geri getirilmesine mümkün olmadığı durumlarda yoğunluk matrisi formülasyonu hayati hale gelir. Burada yoğunluk matrisi bir kuantum sisteminin mümkün olan durumlarının istatistiksel bir tanımını sağlar ve hem saf durumları hem de çevresel serbestlik derecelerinin dışarı çıkarılması sonucu oluşan karışık durumları kapsar. Bu yoğunluk matrisi şekilde gösterildiği gibi ifade edilmektedir. Schrödinger'in kedisi düşünce deneyini incelemek özellikle süperpozisyon ve eş evresizlik bağlamında kuantum ölçüm probleminin nüanslarının altını çizmektedir. Gözlemlenene kadar aynı anda hem canlı hem de ölü olan kedi, kuantum süperpozisyonlarının tuhaf doğasını ve ölçümün etkisini örneklendiriyor. Kuantum belirsizliğinden klasik belirliliğe ani geçişi vurgulamakta ve kuantum mekaniğinde zaman asimetrisi gibi bilgi kaybı hakkındaki söylemi daha da karmaşık hale getirmektedir. Özetle bu düşünce deneyi yalnızca U ve R arasındaki ayrımı zaman simetrisi açısından açıklığa kavuşturmakla kalmamaktadır. Aynı zamanda teorik fizikteki en derin sorunların bazılarını ışık tutmak için entropi ve uzay zaman yapısı dahil daha geniş fiziksel kavramları da entegre ediyor. Kuantum mekaniğinde bir parçacığın veya sistemin durumu temel durumların süperpozisyonu olarak temsil edilebilir. Bu süperpozisyon ilkesi temeldir ve ölçülene kadar parçacıkların aynı anda birden fazla durumda bulunmasına izin verir. Şekilde sunulan ifade belirli bir kuantum durumu için ve kuantum durumları için keyfi etiketler gibi görünen ölü ve diri ile etiketlenen durumları içeren bir süperpozisyonu göstermektedir. Burada braket notasyonundan bahsedecek olursak, braket Dirac notasyonu kuantum durumlarını ve bunların iç çarpımlarını temsil etmenin kompakt bir yoludur. Bir ket bir sütun vektörünü yani durum vektörünü temsil ederken bir bra da onun eşlenik transpozisini bir satır vektörünü temsil eder. İki durum arasındaki iç çarpım psi durumundan örneğin phi durumuna geçiş için olasılık genliğini temsil etmektedir. Sağlanan ifade her biri üst üste binmenin her bir bileşeni için eşit olasılık genliklerini belirten katsayılar ile durumların farklı bir üst üste binmesini temsil eden iki ana bileşeni içeren karmaşık bir matematiksel yapıdır. Şekilde yoğunluk matrisi temsili üzerinden ifade edilen ilk bileşen bir durumun diri ve onun karmaşık eşlenik karşılığının üst üste binmesini içerir. Bu durum tutarlı bir şekilde eklenilen veya çıkarılan yapıcı veya yıkıcı girişim modellerine yol açan muhtemelen girişime veya dolaşmaya benzer bir senaryoya işaret etmektedir. İkinci bileşen ise birinciyi yansıtır. Ancak durumların çıkarılmasıyla süperpozisyonu daha da karmaşık hale getirir ve alternatif bir girişim deseni veya kuantum durumu sonucunu gösterir. Eşit genliklere sahip durumların eklenmesi veya çıkarılması, belirli bir durumda bir sistemin bulunma olasılığının, sistemin alabileceği farklı yollardan veya durumlardan gelen olasılık genliklerinin tutarlı toplamından etkilendiği kuantum girişim etkilerinin incelenmesini önermektedir.
Burada çözüm olarak etiketlerin ölü ve diri soyut doğası göz önüne alındığında doğrudan fiziksel bir yorum, tanımlanan sistem veya olgu hakkında daha fazla bağlam gerektirir. Bununla birlikte ifadenin yapısı ölçüm sonucu olasılıkların karmaşık genlikler ve bunların girişimleriyle belirlendiği kuantum süperpozisyonları, girişim etkileri ve belki de dolaşıklık üzerine bir çalışmaya işaret ediyor. Belirli bir fiziksel bağlam veya sistem parametrelerine ilişkin ek ayrıntılar olmadan belirli bir sembolik temsilin doğrudan uygulanması veya türetilmesi soyut kalır. Bununla birlikte bu ifade süperpozisyon, girişim ve kuantum durum ölçümlerinin olasılıksal doğası gibi kuantum mekaniksel ilkeleri çok güzel bir şekilde özetlemektedir. Kutuda bir foton yarı geçirgen bir aynaya çarpar ve fotonun dalga fonksiyonunun aynayı geçen kısmı bir detektöre gelir. Detektöre foton geldiği anda otomatik olarak bir silah ateşlenir ve kediyi öldürür. Eğer foton gelmezse kedi yaşar. Sistemin dalga fonksiyonu bu iki olasılığın üst üste binmesidir. Fakat algılarımız bize niçin sadece ölü kedi ve diri kedi gibi makroskopik alternatifleri değil, bu gibi durumların makroskopik üst üste binmelerini algılamaya izin vermiyor. Bu ifade çevre etkisiyle evre uyumsuzluğu bakış açısının da bize kedinin neden sadece ölü veya diri olduğunu açıklamadığını gösterir. Sunulan açıklamada süperpozisyon ve ölçüm kavramlarını tartışmak için kuantum mekaniğinde temel bir örnek olan Schrödinger'in kedi düşünce deneyinin bir varyantına değindik. Bu düzenekte bir fotonun yarı gümüş kaplı bir ayna ile etkileşimi, bir kuantum olayını makroskopik bir sonuca bağlayarak bir kedinin kaderini belirlemektedir. Sistemin dalga fonksiyonunun matematiksel formülasyonuna, süperpozisyonlar için yoğunluk matrisi kavramına ve klasik gerçekliğimizde bu tür makroskopik süperpozisyonları neden gözlemlemediğimiz paradoksunu çözen eşevresizlik kavramına baktık. Şimdi de eşevresizlik ve ölçüm sorununa bir bakış açısı getirelim. Sistemin dalga fonksiyonu fotonun davranışına dayalı olarak kedinin canlı ve ölü olmasının süperpozisyonu olarak tanımlanmıştır. Bu tür süperpozisyonları neden doğrudan algılamadığımız sorusu, yani kediyi neden süperpozisyonda değil de ölü veya canlı olarak gözlemlediğimiz kuantum eşevresizlik teorisi tarafından ele alınmaktadır. Eşevresizlik, kuantum sistemlerinin bir gözlemcinin bakış açısından süperpozisyonları belirli durumlara görünüşte çökertecek şekilde çevreleriyle nasıl etkileşime girdiğini açıklar. Çevre ile etkileşim, örneğin bir silahı ateşleyen bir foton dedektörü gibi tutarlı bir süperpozisyon durumunun karmaşık duruma dönüşmesine neden olur. Bu süreç makroskopik nesneler için hızlı ve etkili bir şekilde geri döndürülemez olup gözlemlediğimiz klasik davranışa ulaşmaktadır. Eşevresizlikten sonraki yoğunluk matrisi makroskopik olarak farklı durumların ölü ve canlı gibi üst üste binmesini temsil edecek köşegen dışı terimlerden yoksundur. Dolayısıyla algımızın neden kuantum davranıştan ziyade klasik davranışla aynı hizada olduğunu gösterir. Eşevresizlik, kuantum süperpozisyonlarının çevreyle etkileşime girdiğinde tutarlılıklarını nasıl yitirdiğini açıklayarak kuantum ve klasik dünyalar arasında bir köprü sağlar ve gözlemlediğimiz klasik sonuçlara yol açar. Kuantum mekaniksel tanımlamayı klasik deneyimimizle uzlaştırmakta ve kedinin neden her ikisinin kuantum süperpozisyonundan ziyade belirli bir durumda gözlemlendiğini açıklamaktadır. Genel görelilik kuantum süperpozisyon tartışmalarına özellikle de farklı uzay zaman geometrilerinin süperpozisyonlarına ilişkin tartışmaları dahil ederken anlatımız kuantum yerçekimi alanına doğru kaymaktadır. Farklı uzay zaman geometrilerinin üst üste binmesinin kararsızlığı genel görelilik çerçevesinde ele alınıp temelden zorlayıcı bir kavramdır. Bu kuantum mekaniği ile kütle çekim teorisinin kesişimindeki tuhaflıkları da vurgulamaktadır. Bir süperpozisyonun istikrarını bozmak için gereken kütle yer değiştirmesine, yerçekimi etkilerine bağlı eşevresizlik süresinin hesaplanmasına ve yerçekiminin teorik fizikteki benzersiz rolüne odaklanarak bu kavramları derinlemesine inceleyelim. Öncelikle ilk senaryomuz üst üste binmiş uzay zaman geometrilerinin kararsızlığı üzerinedir. İki farklı uzay zaman geometrisinin kararsız olması ve alternatiflerden birine çökme eğiliminde olması, kütle çekimsel olmayan durumların kuantum mekaniksel süperpozisyonlarından önemli bir farklılığın altını çizmektedir. Bu istikrarsızlık özellikle geometriler arasındaki farklar, kuantum kütle çekimsel etkilerin baskın hale gelmesi için
bir eşik görevi gören Planck ölçeğinde önemli olduğunda belirgindir. Bunu tanımladıktan sonra ikinci olarak da kütle yer değiştirme ve eşevresizlik zamanına değinelim. Yer çekimi etkileri nedeniyle kararsızlığı veya eşevresizlik süresini, yani bunu T olarak adlandıralım, ölçmek için bir kütle parçasının yer değiştirmesinin bir foton tespitini tetiklediği bir örnek düşünelim. Eşevresizlik süresi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir. Burada T eşittir h bölü 2 pi çarpı E'dir. E özellikle dikkate alınan kütleler arasındaki yerçekimsel etkileşim enerjisiyle ilgili olarak üst üste binmiş durumları ayırt etmek için gereken enerjiyi temsil eder. Bu formülasyon konum ve momentum gibi belirli fiziksel özellik çiftlerinin aynı anda bilinebileceği kesinliğin temel bir sınırını belirten Heisenberg belirsizlik ilkesine dayanmaktadır. Şimdi de yerçekim enerjisinin rolüne değinecek olursak, genel göreliliğe göre yerçekim enerjisi doğası gereği yerel değildir. Bu da toplam enerjiye katkısının yerelleştirilmesini zorlaştırır. Bu yerel olmama yerçekim enerjisinin uzay zaman geometrilerinin süperpozisyonuna nasıl katkıda bulunduğunun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Yerçekimi dalgaları enerjiyi sistemden uzağa taşıyabilir. Sistemin toplam enerjisinin ve buna bağlı olarak üst üste binmiş durumların eşevresizlik zamanının hesaplanmasına başka bir karmaşık katman ekleyebilir. Yerçekiminin diğer etkileşimlerden farkı, uzay zaman yapısını tanımlamadaki temel rolünde, örneğin kara delikler ve bilgi paradoksları gibi olaylar yoluyla nedenselliği etkilemesinde yatmaktadır. Yerçekim enerjisinin yerel olmayan özellikleri ve yerçekimsel dalgaların enerji taşıma potansiyeli, genel göreliliği kuantum mekaniğiyle birleştirmenin benzersiz zorluklarını vurgular. Tartışmamız kuantum mekaniği ve genel görelilik arayüzündeki derin teorik zorluklara, özellikle de kütle çekimsel bağlamlarda süperpozisyon kavramına işaret etmektedir. Uzay zamanın temel yapısını ve kuantum ölçeklerindeki yerçekimsel etkileşimlerin doğasını aydınlatacak ve kara deliklerle bilgi kaybı ile ilgili paradoksları potansiyel olarak çözecek kuantum yerçekim teorisi gereklidir. Bu konuların araştırılması teorik fiziğin ön saflarında yer almayı sürdürmekte ve evreni yöneten temel yasalara dair derin içgörüler vaat etmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Bu tarz açıklayıcı ve detaylı incelenen videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.